Kahire'ye hoş geldiniz. Güzel. 20 Mısır poundu. Şurada çöp var. Şurada da et kesilen bir dükkan var, yani tezatlığa bakar mısın? Hello. Al iç hadi al. Al senin olsun. Çöp dolu çöp. No problem. No problem. Price 100. 100. Üstünde note var. Kırmızı sanırım domates sosu. Burada ekmek hazırlanıyor bu şekilde. En dikkat etmeniz gereken şey bu olsun. Hello. How are you? Dolandırılmayın arkadaşlar. Boş yere niye paranızı harcayasınız? Selamlar, günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, yorgundum biraz, dinlendim, güzel uyudum. Şu an dünyanın 7 güzel harikasından birisi olan Kahire'deki piramitlerin tam karşısındayım. İsimlerini yine unutuyorum. Tek aklımda kalan Keops piramidi, en büyük olan. İkinci büyük olanın adını unuttum valla. Diğeri de ufak olan Mikerenos muydu? Mike bilmem bir şeydi. Unutuyorum vallahi ya. Onları yazacağım, isimlerini buraya. Kahire'de hava güneşli. Sarı bir görüntü var etrafta. Şurayı da yeni yapmışlar galiba ama daha hiçbir şey belli değil. Dün akşam biz ayrıldık, videoyu kapattığım yerden buraya kadar yürüdük de böyle biraz sokak aralarından falan. Abi çok eğleneceğiz burada be. Valla efsane güzel gözüküyor. Benim açımdan, çünkü çok fazla insan çeşidi var. Çok fazla değişik karmaşa, kaos. Baksana at arabasıyla geliyor şuradan mesela. Hep şu tarz şöyle eski minibüsler var. İşte şeyler çok fazla kullanılıyor. Volkswagen, bizim karavan yaptığımız araçlar. Arabalar çok fazla kaza geçiriyor. Çünkü dikkat etmiyorlar. Kapısı yok mesela şu arabanın. Kapısız, camsız gidiyor. Vay be. Kahvaltı nasıl? Kahvaltı fena değil. Güzel kanka. Şeyden. Hamuru garip. Aa. Güzel. Eskitilmiş kaşar var. Bu ne? 2-3 tane. Ha, ne kadar güzel. Peynir, helva, çilek reçeli, incir reçeli, bal, salam. Ya şeyi de anlaşamadık yani, büyük bardak diyorum. Bu dedi, bunun bir adı var, onu söyledi. Dedim herhalde o. Ha dedim, büyük bardak. Gitti çocuk bunu getirdi bana. Sonra dedim ki yok dedi, hani bardağı gösterdi, büyük bardak diye. Biz burada kaç liraya kalıyoruz Sadık? Piramitler manzarasında ve böyle bir ortamda kaç liraya kalıyoruz? Kişi başı 300 lira değil mi? Çok komik gelebilecek rakamlar değil mi sizce de? Manzarası daha iyi olan yerler de var bu. Evet, manzarası daha iyi olan yerler de var ve böyle çift kişilik oda 500 lira, 600 lira çok rahat bulabiliyorsunuz ya. Biz belki bugün bir otel değişikliği yaparız, bakarız duruma göre. Başka manzarası böyle biraz daha piramitlere yakın olan yerden seçeriz. Bakalım, duruma göre bakacağız. Odanın anahtarının güzelliğine bakar mısın? Piramit. Ha. Tutankamon mıydı? Tutankamon. Değil mi? Aa, Tutankamon lan gerçekten. Kardeşim, Aynen, sıradan hakkını helal et. Gidiyor musun? Ben gidiyorum. Kardeşim vallahi tehlikeli yerlere girme. Tamam. Senin canlı kanlı istiyorum. Tamam. Ülkeye tek dönmek istemiyorum. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi bay Dikkat bay. et. Eyvallah. Bir şey olursa ara beni. Tamam. Hadi bakalım. Hadi yürü. Arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra artık bir şehrin nabzını tutalım istiyorum. Bir ara sokaklara doğru dalalım istiyorum. Evet. Merhaba. Kahire merhaba. Kadim şehir. Kadim şehir merhaba. Hemen nasıl bakmaya başlıyorlar ama hemen. Hadi bakalım. Yürüyelim bakalım, neler göreceğiz sokaklarda. Neler çekeceğiz, çok merak ediyorum. Gerçekten aşırı merak ediyorum. Neler göreceğiz bakalım.
Bak böyle bir tuktuklar çok kullanılıyor burada. Güney Asya'da çok fazla var. Bangladeş, Hindistan, Tayland. Oralarda inanılmaz derecede var. Buralarda da var. Bak böyle bir motor taksi. Hemen dibimizde bir Çin restoranı varmış. Çin yemeklerine ilgisi olan arkadaşlar, hello. Karşıda bakın mesela Arapça bir şeyler yazmışlar. Muhtemelen ilan milan bir şeydir herhalde. Tam net bilmediğim için hakkında da yorum yapamıyorum. Ne yazık ki. Bakalım neler yapacağız. Bak dün biz buraya geldik. Şu Pyramid Hotel Herta. Dün geldik, ben ayın 13'ü ile 14'ü arasında rezervasyon yapmışım. Bugün de yani dün de ayın 9'u ile 10'u arasında rezervasyon yapmam gerekiyormuş. Pardon 10 ile 11'i. Ben 2 gün 3 gün sonra için rezervasyon yapmışım. Ondan dolayı bizi yan otele aktardılar. Birazdan dalacağım ara sokaklara. Ulaşım için çok kullanılıyor, çok yaygın. Kendimi böyle sanki bir Orta Doğu ülkesi değil de hello. Orta Doğu ülkesi değil de sanki Bangladeş'e falan böyle gelmişim gibi bir hissiyat var içimde. Hay. Arabaların hepsi çok fazla derecede kazalı. Yani buradakiler baksana ön tekerlek nasıl oldu. Buradakiler çok fazla anladığım kadarıyla araba kullanmayı, trafik kurallarını bilmiyor. Bilmediği için çok fazla kaza yapabiliyorlar. Bir balık tezgahı. Burada bir balık tezgahı bakın. Dışarıda böyle sular var. Suda içebiliyorsunuz. Şurası bir gözlükçü. Ay bro. Şurası bir gözlükçü. Binalar hep eski ve sarımtırak. Şehri sanki böyle bir toz bulutu kaplamış gibi. Çok fazla derecede toz var. Gözlerime de geliyor ara ara. Çölden gelen kum. Ya burası çok fazla gösterilmiyor YouTube'da özellikle. Son zamanlarda birkaç arkadaşım bu ara sokaklara daldı. Ben de dalmak istiyorum açıkçası. Çünkü Kahire sadece piramitlerden ibaret değil. Bakın tozun gübürün içinde. Şurada ileride, dün akşam bu yoldan geldik. Şurada ileride hamur işleri satanlar oluyor. Bakın mesela şurada. Mısır'da böyle ekmekler kullanılıyor arkadaşlar. Mısır'da. Şu tarz böyle lavaş gibi ekmekler kullanılıyor. Burada da yapılıyor. Hay. Bakın burası bir ekmek yapım yeri. Hello. Hello. Mısır ekmeği bu şekilde. Çok farklı bir görüntü ya. Burası da bakın ara sokağa doğru dalıyor. Gireceğim birazdan bir tane ara sokağa. Ben çok konuşmayayım. Siz bakın arkadaşlar. Arabanın lastiklerini nasıl genişletmiş. Hi, how are you? Hello. At arabası da çok fazla kullanılıyor burada. At kullanılıyor, eşek kullanılıyor, deve kullanılıyor. Her şey kullanılıyor. Burada ne yapılıyor? Patlıcan yapılıyor.
açıkçası şuralara dalmaya gözüm yemiyor ya. Dalacağım ama bir sokağa dalacağım ya. Bir sokağa dalmak istiyorum. Thank you. Burada da sanırım bir şeyler satılıyor. Ne satılıyor? Patates satılıyor, soğan satılıyor, domates satılıyor. Böyle bir dükkan. Zaten direkt onlardan olmadığım belli oluyor. Şöyle herhangi bir yere dalayım da. Burası da sokak değil galiba. Binaların bulunduğu yer. Şunlar şey değil mi ya? Biz eskiden çıtalı yapardık. Çıtalıyı bilenler bilir. Onların arkasına aşağısına yapılan kuyruklarından. Sanırım onlar. Şeker kamışı. Denesek mi ya? Şeker kamışı. Hello. One. How much pound? Huh? 20 pound. 20 pound. Okay. One. One. Aha. Bir tane içelim. 10. Okay. Okay. You go inside the permit? Yes. Gittim. Come on. This way. Thank you. Gittim. Price horse, camel, carriage. Juice, yeah. Juice. Fresh. Fresh. Yes. Huh? Who price horse, camel, carriage? Thank you. Thank you. Böyle bir şey arkadaşlar. Bir kez deneyeceğim. Güzel. Very nice. Perfect. Şeker kamışını Güneydoğu ülkelerinde, Güneydoğu Asya ülkelerinde. Burada da denk geldim. Hiç daha önce denememiştim, ilk kez denedim. Allah bir dikişte bitirdim. Gayet güzel. Şimdi 100 pound verdim. 10 poundmuş. Para üstünü bekliyorum. Thank you. Arkadaşlar mısır parası da thank you. Şöyle 50 mısır pound'u gösterebilirim size. Şöyle 10 mısır pound'u 20 mısır pound'u. Renkli renkli paraları hoşuma gitti benim ya. Renkli renkli. Aynen 90 pound vermiş. 10 pound. Bakın burada da açma tarzı bir şeyler yapılıyor. Bakar mısınız şehir trafiğinde deve. Çok ilginç değil mi ya? Şehir trafiğinde deve. Deve turu yaptırıyorlar bak. Deve girdi ara sokağa. Takip edelim mi? Ne tarafa gidecek? Kendimi sanki bir film karesinin içindeymiş gibi hissediyorum ya. Çok ilginç gerçekten. Çok farklı yani. Kahire'de şunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hay, eyvallah. Kahire'de şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede dolandırıcılık dönüyor. Atıyorum mesela bir tuk tuk çağırdınız, bir taksi çağırdınız. Kesinlikle pazarlık yapın ve dolar üstünden asla konuşmayın. Mısır pound'u olarak konuşun. Mısır pound'u değil, dolar deyince çok yüksek fiyatlar çekiyorlar.
mısır poundu dediğinizde daha az söylüyorlar. Ve o söylediği rakamın da gene aşağısına doğru çekmeye çalışın. Çünkü her türlü adamlar turist diyor, kazıklamaya çalışıyor. Ondan dolayı bu konuda çok dikkat edin. En dikkat etmeniz gereken şey bu olsun. Yani dolandırılmayın arkadaşlar. Boş yere niye paranızı harcayasınız? Yani onlar sizin cebinizdekine göz diker. Ondan dolayı siz ne kadar kurtarabilirseniz o kadar kar gözüyle bakın. Ama kesinlikle şu tavsiyem, vay, fruit market çok ilginç duruyor. Kesinlikle dikkat edin. Tavsiyem özellikle. Hadi şöyle aşağı doğru inelim ya. Girelim yani aşağı doğru. Bir de araba kullanmayı bilmiyorlar ya. Çok böyle araba kullanamıyorlar. Onu net gördüm yani. Trafik kuralı diye bir şey yok zaten burada. Şey olmaz arkadaşlar, hani böyle asma kesme olayları, kesicilik mesicilik olmaz. Ama dolandırma muhabbetine dikkat edin. Yani en uyarım bu size. Dolandırılmayın. Burada özellikle. Çünkü çok fazla dolandırıcılık muhabbeti dönüyor. Şöyle biraz içeri doğru dalalım. Yani kadın başına çok fazla bu ara sokaklara girmenizi önermem, kadın izleyiciler için söylüyorum. Yanınızda illaki bir iki erkek bulundurun. Erkek olarak da tek başına ya çok bir şey olmaz, en fazla cebinizdeki paraya göz dikiyorlar. Bak ablamız kafasında bir şey taşıyor. Hola, ¿qué tal? Thank you. Zaten direkt benim tipim. Yani farklı olduğum, onlardan farklı olduğunu direkt gösteriyor. Burada çok fazla sayıda Tofaş ve Şahin arabası görebilirsiniz şu an. Yani ben dün birkaç gördüm, bugün görmedim de görürsem direkt aktaracağım size. Bizim eskiyen arabaların hepsini direkt alıyorlar bunlar. Burada kullanıyorlar. Çok fazla yaygın yani Tofaş ve Şahin popülasyonu. Çok fazla kullanılıyor burada. Azerbaycan videolarından hatırlarsanız hep böyle Sovyet döneminden kalma ladalar kullanılıyordu. Burası normal araçlar da var. Ama çoğunlukla eski ve kazalı hep arabalar. Bakın şurada mesela çöp, her yer çöp dolu. Çok temizlenmiyor yani. Bakar mısınız? Burada toprak var. Şurada çöp var. Şurada da et kesilen bir dükkan var. Yani tezatlığa bakar mısın? Tezatlığa bakar mısın? Thank you. Turkey. Turkey. Thank you. Ezan vakti arkadaşlar. Buraya doğru ilerleyelim. Bakar mısın? Çöp dolu, çöp. Çöpten bir şehir diyebiliriz. Hatta buranın bir tehlikeli mahallesi var. Full çöp. Her yer çöp kaynıyor. Bir de şuna dikkat ettim. Ezan vakitlerinde herkesin telefonuna ezan şeyi çalıyor. Herkesin telefonunda. Lan ödüm patladı. Manyak, korkuttu beni. Yani hayatta en çok korktuğum şeylerden biri köpek.
Aa, at. Ufak da olsa korkuyorum. Bak burada da canlı tavuk falan satılıyor. Çöp, her yer çöp. Buradaki altın kurallardan biri kimseye güvenmeyin. Dün bizim yani bir önceki videoda izlediğiniz tur rehberimizin de söylediği gibi hiç kimseye güvenmeyin abi burada. Burası gerçekten bambaşka bir dünya. Hi. Good morning. Thank you. Huh? Everything is good? Yes. Burada da bir şeyler yapıyorlar. Arkadaşlar ben çok konuşmayayım, siz görün. Siz yorumlarda belirtin. Nasıl? Yaşanır mı burada? Yaşanmaz mı? Sizce nasıl? Daha önce gelenler oldu mu? Gelenler olduysa ne gibi tecrübeler yaşadınız? Neler yaşadınız? Aktarın isterseniz yorumlarda. Çok ilginç. Yani Kahire ile Şarm arası yaklaşık otobüste 9-10 saat sürüyor. Yani Şarm bambaşka bir şey. Burası bambaşka bir şey. Sanki orası çok ayrı bir dünya, burası çok ayrı bir dünya. Ya orada Şarm'da tamamen turizm için yapay bir dünya oluşturmuşlar. Yapay bir şehir oluşturmuşlar resmen. Buradan da nasıl karşıya geçeceğiz? Yapay bir şehir. Burada da kafeler var. Kafelerde oturabilirsiniz. Burası piramitlerin bir arka sokağı arkadaşlar. O meşhur dünyanın 7 harikasından birinin bulunduğu piramitlerin arka tarafı burası. Bakın ilgincime giden şey, yolla çok fazla böyle şeyler görebiliyorsunuz. İçiyorsunuz yani su koyuyorlar. İçebiliyorsunuz ama günde kim bilir kaç kişi içiyor ve bir tane bardak var yani. Ne kadar hijyenik bilmiyorum. Bak taksiler yanımdan geçerken hep korna öttürüyor. Thank you bro. Bu arada arkadaşlar anlık olarak gittiğim ülkeleri Instagram'dan da paylaşıyorum. Instagram'dan abone değilseniz, takip etmiyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hello. Bak böyle bu tarz şalvarlar da var. Bak bir baktım ya hemen geliyor. Burada bakarsan direkt peşine yapışıyor bak. Arkamdan şu an geliyor. Arkamdan şu an geliyor. Durdu. Bakmayınca duruyorlar arkadaşlar. Bir kere baktığınızda yapışıyor. Baktıktan sonra bir daha kafanızı çevirmeyin. Kafanızı çevirdiğinizde bir daha peşinizi bırakmıyor. Burada da restoranmış bak. Hello. How are you? Fine. Hava sıcak ya. O tüplü televizyonlar tamiri yapılıyor sanırım burada. Bir sokak arası. Şunlar Lay's galiba ya. Lay's'in ya da bir çeşidi. Cheetos var. Bir tane şunu deneyelim mesela, Schweppes'in. Ne kadarmış bakalım. Hello. How much? Huh?
20 pound. Böyle de farklı farklı çeşitler. Ben şundan almıştım, şundan yemiştim. Güzel. Ülker'in. Okay. Thank you. At arabası ve tuk tuk yan yana. Tezatlık yok bu ülkede arkadaşlar. Bu ülkede her şey var yani. Her şeyi görebilirsiniz. Bak Vosvoslar arda arda gidiyor. 3 tane Vosvos. Türkiye'de Vosvoslar karavan için kullanılıyor. Burada ulaşım için. Bir de şey dikkatimi çekti. Bazı araçlarda plakalarda D yazıyor. Üstüne de Mısır, sesim umarım net geliyordur. Üstüne de Mısır plakası çakılmış oluyor. Sanırım yurt dışından gelen araçlar asıl plakanın üstüne tekrardan bir Mısır plakası takılıyor değişmeden. Burası da hamur işi yapılıyor. Dediğim mısır ekmeklerinden. Yo, bu ekmek gibi de böyle değişik, ilginç bir şey. Bak abi. Bu bölgeler biraz daha pis kokuyor arkadaşlar ya. Dün akşam da buradan geldim. Burası biraz pis kokuyor. Hi. Hello. Turkey. Size muhteşem içerikler üretmek için ara sokaklara daldım. Kahire'deyim. Hello. Hello. How are you? Fine. Burada ekmek hazırlanıyor bu şekilde. Çok da fazla sinek var arkadaşlar. Bakın. Turiste görebiliyorsunuz buralarda. Burası Giza bölgesi arkadaşlar. Bir de buranın eski Kahire denilen asıl Kahire var. Oraya da gideceğiz. Bakar mısın ara sokaklar? Sinekler peşin bırakmıyor ya. Hello. Bak money diyor. Direkt çocuklar bile artık alışmışlar. Çocuklar bile para istiyorlar ya. Money diyor direkt. Welcome to Egypt. Thank you. Sen de mi para istiyorsun? Herkesin işi gücü para olmuş burada. Allah kimseye selam vermiyorum çünkü borçlu çıkacağım arkadaşlar. Hani derler ya, selam verdim borçlu çıktı, aynı hesap. Yani kime konuşsam direkt konuştum diye de para alacaklar yani, o derece yani. Ezan okunuyor. Bakın burada canlı tavuk satıyorlar. Tavuk bunlar değil mi? Tavuk. Chicken. One chicken how much? How much pound? Huh? This one is chicken price 100. 100 Mısır Egypt pound. Oh. Okay. 1000 Mısır pounduymuş arkadaşlar. Thank you very much. 1000 Mısır poundu. Karşıdan gelene bakın. Şehrin ortasında Kutluklar şehri Kahire. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kahire'ye hoş geldiniz. Bak abilerimiz nasıl anlaşıyor. Hey bro. Hello. He? Al iç hadi al. Al senin olsun. Bak bir kere işte verdim ya, hemen arkamdan bak hemen elimdekine göz dikti, gördün mü? Canlı yani. Bak taksi durdu. Baba istemiyorum ya, gidin. No.
Git baba. Buranın ünlü bir yemeği var galiba arkadaşlar. Şu ya. Üstünde nohut var. Kırmızı sanırım domates sosu. Pilav falan var. Onu eski Kahire'de bir meşhur bir yer var. Orada yiyeceğiz. Orada deneyimleyeceğim. Onu denemek istiyorum. Tadını merak ediyorum. Güzel denildi çünkü. Çok ilginç hayatlar var arkadaşlar ya. Hani gerçekten yani benim yaşım 29. Ben yaklaşık 15 tane ülke gezdim. 15 tane ülkeden yani size şunu söyleyebilirim. Gerçekten ülkemiz gibi yok ya. Abi canlı canlı görüyorsunuz ya. Hani bu şey değil, bir yere çekmeye çalışmayın. Tamamen ortadan ve kendi fikirlerimi söyleyerek aktarıyorum size. Görüyorsunuz, geçen Azerbaycan'a gittik. Azerbaycan Bakü dışında diğer taraflar mesela kötü durumda. Yollar falan berbat durumda. Arabalar eski. Ne bileyim işte Moldova'ya gittik. Moldova videolarından gördünüz. Kötü durumda. Buraya geldik. Burası bak çöp içinde. Çöp şehir bildiğim burası ya. Çöp şehir yani. Çöpten bir şehir burası. Her yer çöp. Her yer çöp. Bak ara sokaklara çok giremiyorum. Ama o çöp sokaklarına girsen birkaç video gördüm ben. Birkaç arkadaş girmiş. Yani berbat derecede. Ondan dolayı gerçekten ülkemizin değerini bilmek gerekiyor. Bak şu köpekler avlayacak bana ya. Okay. Okay. No problem. No problem. Thank you. Fotoğraf ister misin diyor. İstemiyorum. Çünkü para isteyeceksin. Net olarak şunu aktarayım arkadaşlar. Çok farklı hayatlar var. Çok farklı hayat tarzları, yaşam biçimleri var. Yani bizim ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili. Nerede toprağa bir şey atsan bir sürü şey fışkırıyor. Bir sürü şey mevcut. Ya şu köpekler umarım bana saldırmaz ya. 4 tane köpek var, kulaklarını dikmişler. Umarım bana saldırmazlar. Bu tarafa gel. Of 5 tane var. Görüyorsunuz abi, benim anlatmama gerek yok ya. Yani izleyen arkadaşlar bu bilince varır. Biz direkt gidip görüp deneyimleyerek aktarıyoruz size bir şeyleri. Yani bir şey söylüyorsak bunda elbet bir şey vardır yani. Bizim kaldığımız yerde şurası. Şu karşı taraf. Karşıya nasıl geçeceğiz? Bakın şurası. Brilliant Primate yazıyor ya, orası. Bizim kaldığımız oda da şurası. Kleopatra. Yani ben bu tarz ülkelere geldikçe gerçekten ülkem adına şükrediyorum ya. Ya ekonomikten, siyasiden, ondan bundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Toplum ve ya ülke, bizim vatandan bahsediyorum. Vatan söz konusu olunca her şey kenara bırakılmalıdır. Bakar mısınız? Koskoca Mısır medeniyetinin geldiği noktaya bakın yani. Sıkıntı. Büyük sıkıntı yani. Büyük problem. Hay. Bu ablamız da bize otelde çalışan galiba. Kahvaltılıkları o vermiş bize. Ben dedim bir şehri gezeceğim, geleceğim. Bak burada da yanımızda da bir market tarzı bir şey varmış. Burada da karnınızı doyurabilirsiniz. Kaldığımız yeri önerir miyim? Yatak ve manzara bakımından çok iyi. Gerçekten ben beğendim ama banyo ve tuvalet konusunda biraz eksik var. Sanırım yeni yapılmış bir otel. İçerisi öyle gözüküyor çünkü. Bu abla otostop mu çekiyor anlamadım. El ediyor herkese. Neyse biz girelim içeri. Dediğim gibi oteli öneririm ama tuvalet ve banyo dışında. Sadık daha gelmemiş mi? Yukarıda galiba. Çıkalım yukarı.
Sadık'la videoya başladık. Çalışıyordu yavrum. Bitirdim. Hala çalışıyor. Bitirdim. Ay kral be. Bilgisayarım da iyi. Güzel. Şifreye giremedim biliyorsun. Yani bir yarım saat falan kilitledim bilgisayarı. Fazladan 2 hane daha girmişiz. Yani nasıl unutabilirim bilmiyorum. Gezerken de arkadaşlar Kafam başka yerlerde. ondan herhalde. gezerken de arkadaşlar bu şekilde çalışabilirsiniz. Yani bir masa bir internet olsun yeter. Her türlü çalışma imkanınız var. Ben de akşam işlerimi hallettim. Aynı zamanda ben freelance olarak da bir reklam ajansında çalışıyorum. Çünkü bu geziler yani bir şekilde finansı olması lazım. Artı YouTube çekiyoruz. Instagram'dan sponsorluklar alıyoruz ve Facebook kanalımızdan, Facebook hesabımızdan, sayfamızdan kazanıyoruz. Yani bu şekilde değirmenin çarkı dönmeye çalışıyor. Orta Doğu'nun, hatta Afrika kıtası oluyor değil mi artık burası? Afrika kıtasında olmuş oluyoruz arkadaşlar. Afrika kıtasından, Orta Doğu'dan, dünyanın 7 harikasından biri olan piramitlerden çok çok selam gönderiyorum size. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, likelamayı, yorum atmayı, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Çünkü sizin düşünceleriniz bizler için çok önemli. Kendinize dikkat edin. Kahire'den görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.